Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev usulü İskender yapacağız. Öncelikle ev usulü nasıl döner yapılır onu hazırlayıp dolapta bekleteceğiz. Bir gün sonra da İskenderimizi hazırlayacağız. Buyurun hemen başlıyoruz. Elimde 1 kilo dana ve kuzu karışık kıymam var. Çift çektirdim. Yani 2 kez çektirdik. Burada yarım kilo dana etimiz var but kısmından. Bunu yaprak açacağız. Bir parça kuyruğum var. Soğanımız var. Süt, karabiber ve tuz. Şöyle 2 tatlı kaşık tuz attım. Bakın kıymaya hiç başka bir şey koymuyorum. Sadece tuz ve karabiber atacağım. 1 çay kaşığı da karabiber attım. Dönerimizin kıymasını çok iyi yoğuracağız. İçerisine başka hiçbir şey koymaya gerek yok. Dediğim gibi dana ve kuzu kıymadan karıştırdık. 2 kez çektirdim. 2 kez çektirmemin sebebi de döneri taktığımızda pişirirken, yani normal ocaklarda pişirirken kıymalar çatlamasın diye. Evet, şu an kıymamız hazır. Bunu kenara aldım. Hemen yaprak etlerimizi açacağız. Etimiz dananın but kısmından bir fileto bıçağınız varsa veya ince bir bıçağınız varsa onlarla da bunu açabiliriz. Bakın şu şekilde ince ince açacağız. Böyle hepsini bu şekilde açıyoruz. İnce ince. Etlerimizi şu anda açtık, hazır. Bir tane soğanımızı rendeleyeceğiz. Sadece suyunu kullanacağız soğanın. Etin terbiyesi için. Soğanımızı rendeledik. Sadece burada suyunu kullanacağız. Güzel bir aroma versin diye. Bunları kullanırsak eti çok çürütür. Soğanımızın suyunu aldık. Burada yarım çay bardağı sütümüz var. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber attım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Dönerin sosu bu şekilde yapılır. Soğan suyu, tuz, karabiber ve süt. Evet, etlerimizi sosa yatırdık. İmkanımız varsa bir gün bekleteceğiz. Bir gün bekleyince etler inanın ki pamuk gibi olacak. Sosu içerisine çekecek. Ama imkanımız yoksa bu şekilde evde yapıyorsak 5-6 saat dolapta dinlendirebiliriz. Yaprak etlerimiz de hazır. Kuyruğumuzu açacağız. Bunları da ara atacağız. Yine eti nasıl açtıysak kuyrukları da ince ince açıyoruz. Kuyruklarımızı açtık. Bunları da etin üzerine bırakıyoruz. 4-5 saat dinlendirip hemen geliyoruz. Şu anda etlerimiz hazır. Yaklaşık bir 5 saat dinlendirdim. Dediğim gibi varsa imkanınız bir gün boyunca dinlendirirseniz yaprak etlerimizi çok da güzel olacaktır. Şimdi dönerimizi takmaya başlayabiliriz. Burada bir tane gördüğünüz gibi kocaman patatesim var. Bu patatesi altına kullanacağız. Şöyle yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Bir parça da buradan keseceğim. Şimdi kenarlarını düzelteceğiz. Patatesi bu şekilde yuvarlak bir hale getirdim. Ortasına çöp şişlerimi saplayacağım. Ve hemen dönerimizi takmaya başlayacağız. En alt kısma kuyruğumuzu taktık. Ardından bir parça yaprak et takacağız. Yine bu şekilde takıyoruz. Kıymayı da takarken sürekli aşağıdan küçük bir şekilde başlayıp yukarıya doğru büyüterek çıkacağız. Kıymamızı zaten güzel bir şekilde yoğurmuştuk. Biraz da burada elimizle yoğuralım. Bakın sistem aynı bu şekilde. Kıymaya taktık.
Yaprak et koyduk. Yine bir parça kuyruk takacağız. Tekrar kıyma. Kıymayı her seferinde biraz çoğaltacağız. Yaprak etimizi taktık. Kuyruğu taktık. Dönerimiz neredeyse hemen hemen hazır olmaya geldi. Tabii bunu nasıl pişireceğimizi şu anda soruyor gibisiniz. Bunu dondurup buradan kesip tavada pişireceğiz. Şimdi bunu taktık. İşimiz bitti mi? Bitmedi tabii ki. Ufaktan bir tıraş yapacağız buna. Şöyle dışı biraz daha güzel dursun diye. Bu tıraşladığımız etleri de yine en üst kısma takacağız. Normalde bende döner makinesi vardı, döner ocağı. Ben ev usulü olsun diye kıyma döneri bu şekilde yaptım. Yarına inşallah güzel bir İskender yapacağız bununla. Bir dahaki bir et döner videomuzda yaprak döner takacağız. Onu da döner ocağında yapabiliriz. Genelde kıyma ağırlıklı döner Bursa'da yapılır. Ama yaprak döner daha lezzetlidir. Sadece bu etlerle yapılan döner daha da lezzetli olur. Bakın dönerimizi bu şekilde hazırladık. Bu tıraşladığımız etleri de en üst kısma takacağız. Evet, gördüğünüz gibi bunları da en üst kısma taktık. Kuyruğumuza da takıyoruz. Efendim gördüğünüz gibi dönerimiz bu şekilde oldu. Bunu hemen tekrardan dışını sarıyoruz. Güzel bir şekilde. Buzluğa koyacağız. Dondurup yarın İskenderimizi hazırlayacağız. Efendim dönerimiz şu anda hazır. Dolaptan çıkarttım. Bakın gördüğünüz gibi buzlukta dondurmuştuk. Bir 10 dakikadır çıkarttım. Şu an hafiften çözdüreceğim. Biraz çözdürüp o şekilde keseceğiz. Ama dönerimizi kesip pişirmeden önce ne yapıyoruz? Önce İskender için sosumuz var. Sosumuzu hazırlayacağız. Ekmeğimizi kavuracağız. İlk başta sosu yaparak başlıyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımız burada kavrulurken biz de hemen İskender için ekmeğimizi keseceğiz. Tereyağının içerisine şöyle yarım yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ döktüm. 3 tatlı kaşığı mısır unumuz var. Yaklaşık 1 dakika mısır ununu kavuracağız. Ardından domates salçamızı ekleyeceğiz. Mısır unumuzu kavurduk. Hemen domates salçamızı vereceğiz. Tuzunu veriyorum. Bir miktar karabiber. Suyumuzu verebiliriz. Efendim şu anda 4 bardak su verdim. Sosumuzun kıvamı şu anda çok güzel. Biraz da kaynatacağız. Yaklaşık bir 10 dakika kaynayacak. Şu anda sosumuz hazır sayılır. Bir tatlı kaşığı şekerim var. Evet, sosumuzu kaynamaya bıraktık. Bir 10 dakika kaynayacak sosumuz. Biz de o sırada pidelerimizi güzelce kavuracağız. Tavamızın altını yaktık. İçine bir kaşık tereyağı attım. Yine içerisine şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Evet, pidelerimizi tavaya alıyoruz. Orta ateşte çıtır çıtır kıvama gelene kadar pideleri kavuracağız.
Mis gibi tereyağıyla kavurduk. Bir 2 dakika daha kavuracağız. Ekmeklerimiz de hazır olacak. Sosumuza şöyle bir tutam pul biber attım. Efendim şu anda biz hazırız. İskender'e başlayabiliriz. Ekmeğimiz hazır. Yoğurdumuz hazır. Hemen tavamıza tereyağı aldık. Ocağımızın altını yaktık. Sosumuz kaynıyor. Dönerimizi kesmeye başlayabiliriz. Buzlu olduğu için çok kolay kesilecektir. İlk katı hafiften biraz dağılabilir. Hiç önemli değil. Evet, bu şekilde dönerlerimizi kesiyoruz. Döner bıçağımız yoksa ne yapacağız? Tabii döner bıçağımız yok, evet. Her evde döner bıçağı olacak diye bir şey yok. Yine normal bir bıçak olabilir. Hiç fark etmez. Bakın bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi aynı döner şeklinde çıkıyor. Güzelce pişiriyoruz. İskenderimizi yapacağız. Evet, bakın bu şekilde hafiften buzlu. Etimizi koyduk. Tavada yavaş yavaş pişsin. Durmak var mı? Durmak yok. Bir taraftan kesmeye devam. Artık İskenderimizi hazırlayabiliriz. Ekmeğimizi aldık. Önce ne yapıyoruz? Ekmeğimizi hafiften yumuşatmak için çok az bir sos dökeceğiz. Sosumuzu döktük. Yoğurdumuzu da döküyoruz. Tabii yoğurdu isteğe bağlı. Yana da koyabilirsiniz. Üstüne dökmek istemiyorsanız tabağın yan kısmına yoğurdu koyabilirsiniz. Tereyağımızı da koyduk. Tereyağımız eriyecek. Üzerine güzel bir cos diye dökeceğiz. Etleri koyma zamanı. Evet, şu anda İskenderimizi soslayacağız. Hemen sosunu vermeye başlayalım. Üzerine hemen birkaç tane yeşil biber. Tabii yanında patates kızartması da çok güzel gider. Ortasına ne yapıyoruz? Şöyle bir tutam maydanozu konduruyoruz. Efendim gördüğünüz gibi İskender hazır. Neyi kaldı? En önemli noktası tereyağı kaldı. Evet, bol tereyağlı İskenderimiz hazır. Şu anda biliyorum ki izlerken ağzınız sulandı muhakkak. Çünkü ben de şu an duramıyorum. Gerçekten ağzım çok sulandı. Fotoğraf çekmeden önce hemen tatmak istiyorum. Dönerimiz burada. Biz bunu kesip İskender yapmaya devam edeceğiz. Efendim şimdi işin en güzel yerine geldik. Verdiğimiz emeğin karşılığını almaya, yani tatmaya. Müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten harika olmuş. Efendim, bu tarifimiz de bu şekilde oldu. Umarım aynı sistemi uygulayarak yaparsınız. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.